Şimdi takviyelere neden ihtiyacımız var? Bunu belki birçok defa anlattık. Bunun 4 temel sebebi var aslında. Birçoğumuz zaten kaliteli beslenmiyoruz. 2, kaliteli beslensek bile nitelikli besine ulaşmak çok zor. Yani sen istesen de ulaşamıyorsun. 3, sen nitelikli besine ulaşsan da vücudunda bunun emilimini etkileyen birçok faktör var. Ve birçok da dış faktör var. Mesela işte şu an günümüz nasıl? Herkes böyle, çocuklar özellikle obez, işte çoğunda jinekomasti var böyle, işte dışarıdan baktığında gürbüz çocuklar, ne güzel sağlık, işte böyle topaç ama içine bakıyorsun boş. Neden? İşte bizim nicelik anlamında besine ulaşmakla ilgili bir problemimiz yok. Yani yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda ama nitelik olarak işte besine ulaşmakta ciddi bir problem var. İçinde magnezyum yok, demir yok, çinko yok. Bakın bir çalışma yapmışlar. 1940 ile 2019'u karşılaştırmışlar. Burada sodyumda %52 bir azalma söz konusu. Demir %50 azalmış besinlerde. Bakır %49 azalmış. Özellikle bakın burada diyor ki genç kızlarda %481 magnezyum eksikliğinde artış var. Ve yine demir, magnezyum bakın %45, %46 özellikle genç kızlarda, genç erkeklerde ciddi anlamda bir vitamin mineral eksikliği var. Tabii mesele ne kadar yediğimizde değil, bunun ne kadarını emebiliyoruz. Dedim ya nitelikli besine ulaşsan da. Ben size hep ne diyorum? İşte Adana'da adam kahvaltıda bile ciğer yiyor ama B12'si düşük. Yani hani diyoruz ya biraz ciğer ye B12'in yükselir. Abi adam günde 3 öğün ciğer yiyor yine B12'si düşük. Veya işte demirin kaynağı et, normalde hem demir, yüksek emilime sahip. Bir kadın sürekli et yese de yine demiri düşük. Demek ki burada bir problem var. Tabii bunun vücudumuzdaki sebepleri bir mide asitindeki eksiklik. Yani toplumda ciddi bir pandemi mide koruyucusu kullanımı. Geçen ben de bir ortopedist arkadaşa gittim. Bana bir ağrı kesici yazdı. Yanında direkt Nexium reçete etti. Ciddi bir mide koruyucu kullanımı var. Ve mide asidi olmayınca sen B12'yi de ememiyorsun, demiri de ememiyorsun. İşte bağırsaklar kötü. Dolayısıyla biz nitelikli besine ulaşsak da ememiyoruz. Tabii bir de dış faktörler var. Sen kaliteli beslensen de, bağırsakların sağlıklı da olsa, nitelikli de beslensen, mesela magnezyumu azaltan vücutta birçok faktör var. Yani mide koruyucu kullanımı söyledik. Bir çalışma yapmışlar. Tiazit grubu diüretik kullananlarda ciddi anlamda magnezyum atılımı da artıyor. Veya işte metformin kullanan da B1 nasıl vücuttan daha fazla atılıyor? İşte antihistaminikler, asitli içecekler, mesela izole kalsiyum takviyesi kullanımı. Yani biz menopoza giren bir kadına o efervesan kalsiyumları reçete ediyoruz. Sanıyoruz ki tamam menopozu çözdük, osteoporoz düzeldi. Ama bu kadının D vitamini ve K2'si var mı? Bir de magnezyum alabiliyor mu? Hasbelkader o kadın o efervesan kalsiyumu kullandığında besinlerden alacağı magnezyumun da emilmesi engelleniyor. Birazdan göstereceğim. Bunlar vücutta sürekli yarış halinde. Artı 2 değerlikli bütün mineraller birbiriyle yarışıyor. Bunun gibi dış faktörler de var. Yani magnezyum bir örnek. Tabii bu bazılarını biz klinik pratikte görebiliyoruz. İşte biyokimyasal olarak özellikle bu beslenmenin sonuçlarını işte D vitamini, tabii besinlerle çok bir ilişkisi yok D vitaminin kaynağı güneş ama işte bunları düzeltmeden B12 folik asit işte besinlerle ciddi ilişkili. Folik asitin kaynağı yeşillik ama toplumda yine ciddi bir folik asit eksikliği var. B12 yine hakeza her 3 kişinin ikisinde B12 düşük. Çinko aynı şekilde toplumda ciddi bir şekilde çalışma yapmışlar. Kitabımda da anlattım. Her gün 1/3 eksik çinko alıyoruz. Dolayısıyla ne diyoruz? Bir insan her 3 günde bir kapsül çinko alabilir veya her yıl 3 ay arka arkaya bir çinko takviyesi kullanabilirsin. Bir kış dönemi özellikle. İyot, dün hocalarım hep anlattı. Türkiye ciddi bir iyot eksikliği söz konusu. Tabii overdose, işte selenyumsuz iyotlar değil, bizim yaptığımız gibi selenyumlu, güvenilir dozda iyotları da kullanmamız lazım. Ama en büyük problem özellikle Türk kadınlarının demir eksikliği. Yani siz eczanenize gelen bir kişide öncelikle ilk bakmanız gereken şeylerden biri, bakın bu bizim bir doktor arkadaş. Ferritin 3, B12'si 192. Ama bu bütün eczanenize gelen hastaların, kadınların özellikle %90'ı bu şekilde. Dolayısıyla demir, bugün biraz size demirden bahsetmek istiyorum. Demir tabi altının, gümüş gibi popüler bir metal olmasa da aslında altından da gümüşten de daha değerli
bir molekül, mineral. Ne yapıyor vücutta? Biz demiri sadece işte kan taşır, demir olmazsa kansızlık olur, anemi olur diye biliyoruz ama vücutta birçok görevi var. Birincisi işte çevresel dokulara götürüp içindeki oksijenini bırakıyor. Ondaki karbondioksiti geri alıp getiriyor akciğerlere. Ama onun dışında bakın dopamin, serotonin, melatonin sentezleyebilmek için demire ihtiyaç var. Yani siz bir kişinin demirini düzeltmediğiniz sürece istediğiniz kadar safran verin yine mutlu edemezsiniz. Tiroid fonksiyonlarının doğru çalışması için demire ihtiyaç var. Bakın herkes Hashimoto. Anca tiroid ilaçlarının dozunu artırıyoruz. Kimse demiyor ki ya şu kadının demir eksikliğini düzeltelim demiyor. ATP üretebilmen için demire ihtiyaç var. Yani sen demirin düşükse istediğin kadar NAD kullan. Bir anlamı yok. Yine enerjin olmaz. Önce demiri düzeltmemiz gerekiyor. Tiroidle demir direkt olarak ilişkili. Biz normalde işte serbest iyotu, tiroid dokusu aldığında burada tiroid peroksidaz dediğimiz bir enzim var. O iyotu oksitleyen, sonrasında da işte tirozin aminoasitini ekleyip T3, T4 sentezleniyor. Bu tiroid peroksidazın görevini yapabilmesi için demire ihtiyaç var. Yani demir yoksa tiroid dokusu iyotu alıp kullanamıyor. Tabii tiroidin diğer minerallerle ilişkisi de çok önemli. Onun da bir altını çizeyim. Özellikle selenyum, çinko ve işte iyot burada önemli. Dolayısıyla bu kombinasyonda, selenyum-çinko kombinasyonunda her tiroid hastasında kesinlikle desteklememiz gerekiyor. Tabii demirin vücutta bir yolculuğu var. Normalde biz demiri hem ve non hem demir olarak ikiye ayırıyoruz. Etten, balıktan, tavuktan aldığımız demir hem demir. Bu aslında daha iyi emilen, hızlı bir şekilde emilen demir. Diğer besinlerden aldığımızda non-hem demir. Non-hem demir aslında dış faktörlerden etkilenen demir. Yani işte yanında yoğurt yediğimizde, çay içtiğimizde etkilenen demir non-hem demir. Yani aslında etten aldığımız demir dış faktörlerden çok etkilenmiyor. Yani İskender'in yanında yediğiniz yoğurt aslında onun içindeki demiri engellemiyor. Ama bir işte yeşil sebzenin yanında veya diğer non-hem demirin yanında yediklerinizi etkiliyor. Burada işte tabii birçok biz bazı besinleri demirden zengin olarak anlattılar. İşte Temel Reis ıspanak yedi, güçlü oldu falan ama bu da aslında zamanında bir klinik çalışmada virgülün yanlışlıkla bir basamak yanlış konulmasından kaynaklı bir yanlış bilgi. Ispanakta da öyle aman aman bir demir yok. Ancak işte burada bizim gerek takviye kullandığımızda gerek besinlerden aldığımız demirden faydalanabilmemiz için bir emilimi artıran faktörler var. C vitamini bunlardan bir tanesi. Bir de tabii mide asitimizin düşük olması lazım. İyi bir mide asitine sahip olmamız lazım. Bu yaygın antasit kullanım sorununa da ekstra dikkat çekmek istiyorum. Tabii emilimi azaltanlar, polifenoller, işte kalsiyum, yarışıyorlar. Birazdan anlatacağım. Fitik asit bunlar da emilimi artırıyor. İşte çay %20'ye kadar demir emilimini azaltabiliyor. Şimdi demirin matematiği belli. Demir vücutta bir demir havuzu var. Giren demir çıkan demirden fazlaysa demir yükselir. Giren demir çıkan demirden azsa demir düşer. Bu kadar. Havuz hesabı. İşte ve demir vücuttan kan çıkmadan demir çıkmaz. Yani magnezyum gibi idrarla demir çıkmaz. Çıkış kaynağı kan. Dolayısıyla erkekler olarak biz avantajlıyız. Bir erkekte kolay kolay demir eksikliği görmeyi beklemiyoruz. Eğer bir erkekte demir eksikliği varsa bunun araştırılması lazım. Yani hemoroidi olabilir, kolonda bir polip olabilir, böbrek taşı olabilir, idrarla birlikte gizli gizli kan kaybediyordur. Ama kadınlar işte her ay meydana gelen menstrüel siklus dolayısıyla demir eksikliği yaşamaya mahkum. Bu çıkışı biz yukarıdan desteklememiz lazım. Veya işte bir giren miktar düşük olabilir veya sen bunu faydalanamıyor olabilirsin, emilim azalmış olabilir veya tüketim fazla olabilir. İşte bir kan kaybı, iki bazı mesela gebelik gibi dönemlerde de ihtiyaç artabiliyor. Dolayısıyla bu slaytta gördüğünüz kişiler özellikle menstrüel siklus gören kadınlar, jinekolojik hastalıklar sebebiyle bazen menopoz döneminde de sürekli kanamalar daha da artabiliyor. Vegan, vejeteryan beslenenler, mide koruyucu kullananlar, işte vücutta bir kan kaçağı olanlar, yani böbrek taşı olabilir, hemoroid olabilir, burunu kanayanlar olabilir. Bunlar demir eksikliği için risk altında. Bakın günlük demir ihtiyacımız biz erkekler olarak 11 miligram, 8 miligramken ergenlikte bir tık daha fazla. Bir kadının demir ihtiyacı 18 miligram. Yani ben de et yiyorum, sen de et yiyorsun. Ben 8 miligram alıyorum, senin kanaman var her ay.
O etle sen o ekstra açığı kapatamıyorsun işte. Biz erkekler olarak zaten anca kapatıyoruz. Ve senin ihtiyacın 2 kattan daha fazla, 18 miligram. Tabii menopoza girince şartlar eşitleniyor. Sonrasında hamilelik tabii daha da fazla. 3 katına çıkıyor ihtiyaç bir erkeğe göre. Orada da demiri kesinlikle desteklememiz lazım. Demir normalde işte enterositlerden artı 3 de alsan, artı 2 de alsan, artı 2 olarak emiliyor. Bir dipnot burada, demir vücutta kesinlikle serbest halde bulunmuyor arkadaşlar. Yaratılışta ya transferin olarak kanda taşınıyor, bir proteine bağlanıyor ya da dokularda ferritin olarak depolanıyor. Bu bilgiyi unutmayın. Serbest demirin vücutta bazı yarattığı zararlar var. Biz serbest olmasını istemiyoruz. Bu emilim anlamında önemli. Tabii toplumda çok ciddi, tabii her demir eksikliği anemi demek değil. Ciddi bir dış küme var demir eksikliği yaşayanlar. Ama bunun anemiye giden artık kısmı daha da ileri. Tabii bunun için önce neler yapmamız lazım? Bir, mide asitini iyileştirmemiz lazım. 2, gastrointestinal enfeksiyonları çözmemiz lazım. Sızdıran bağırsak varsa işte doğru takviyelerle glutamin, glisin gibi, laktoferin birazdan anlatacağım. B12 folik asit eksikliği varsa onu da düzeltmek lazım. Ve demir eksikliğini yerine koymamız lazım. Şimdi demir eksikliği tabii dediğim gibi birçok semptomla aslında eczanenize gelen yorgunluk, baş ağrısı, ciltte solgunluk, çarpıntı, göğüs mesela demir eksikliği olanlar gece yatağa yattığında kalbi kulaklarında böyle çarpar. Neden? Dokular kanlanamadığı için kalp daha fazla kan pompalar ki dokulara oksijen ulaştırabileyim diye. İşte eller, soğuk eller zaten biliyorsunuz bu semptomları. Bazen pika sendromuyla da karşımıza çıkabiliyor. Yapılan çalışmalarda da işte migrenin demir eksikliğe ilişkisi gösterilmiş, fibromiyajinin demir eksikliğe ilişkisi gösterilmiş, tiroid hastalıkları zaten anlattım. Çocuk gelişiminde de bir o kadar önemli. Ve demir işte ne oluyor? Önce biz depo demirimiz var, ferritin. Önce depodan yiyoruz, ferritin azalıyor. Sonra serum demiri azalmaya başlıyor. En son artık hala demir eksikliği devam ettiğinde hemoglobin düzeyleri azalmaya başlıyor. Yani kansızlık meydana geliyor. Düzelirken de bu tam tersi sırada düzelmeye başlar. Kadınlar genelde işte hemoglobin 8-9'a düştüğünde, 10'a düştüğünde, beti benzi sarardığında, başı döndüğünde ya diyor ki bir doktora gidiyor. Doktor diyor sende demir eksikliği anemisi var, kansızlık var. Bir ilaç yazıyor. O ilaç zaten kabızlık yapıyor, karın ağrısı yapıyor, bir sürü problem yapıyor. Biraz kullanıyor. İşte önce hemoglobin düzeliyor. Tam ters sırada düzelmeye başlar. Sonra serum demiri biraz normal hale geliyor. Ama ferritin depoları dolmadan kadın demir kullanmayı bırakıyor. Ne oldu? Ferritin 2. Bu sefer tekrar 2-3 menstrüel siklus sonra tekrar aynı senaryo devam ediyor. Biz ne istiyoruz? İşte ferritini ideal olarak 60-80 civarına kadar yükseltmeliyiz ki vücutta optimal olarak bu reaksiyonlar devam edebilsin. Peki demir takviyesi kullanalım, ne kullanalım? Şimdiye kadar herkes size ne anlattı? Artı 2 mi, artı 3 mü? Değil mi? Turşu neyle olur, sirkeyle mi olur, limonla mı olur gibi. Artı 2 çalışan mümessil geldi, artı 3'ü kötüledi. Artı 3 çalışan mümessil geldi, artı 2'yi kötüledi. Aslında ben hani birbirini neyle suçluyorlar? Biri onun yan etkisi fazla diyor, biri onun emilimi fazla diyor. Ben ne artı 2'ler gördüm, işte yan etkisi daha az. Ne artı 3'ler gördüm, emilmiyor. Dolayısıyla bu doğru değil. Veya bir kriterimiz daha var. Nedir o? Organik, inorganik. Minerallerde biz hep onu söylüyoruz ya. İşte magnezyum organik olanlar inorganik olanlara göre daha iyi emilir. İşte demir de evet bir tık böyle. Ama aslında bunlardan daha önemli bir kriter var. Nedir o? Moleküler boyut. Yani sen artı 2 de olsan, artı 3 de olsan, organik de olsan, inorganik de olsan senin moleküler boyutun ne? Mesele bu. Şimdi bir kriter var. Atıyorum Emniyet Genel Müdürlüğü polis alacak. Erkek polis alacak, tamam mı? Temel kriterimiz ne? Erkek polis almak. Sen bir kadın olarak istediğin kadar hızlı koş, istediğin kadar sportif ol. O kadroya girebilir misin? Giremezsin. Temel kriterimiz ne? Erkek olmak. Burada da temel kriterimiz moleküler boyut. Şimdi bakın, normalde geleneksel demirler, demir sülfat vesaire 20-50 mikrometre moleküler boyuta sahip. Sukrozomyal demirler 8-16 mikrometre, lipozomal demirler 7 mikrometre ile 1 mikrometre arasında değişiyor. Bir de nano ile ifade edebildiğimiz 0.3 mikrometre demir de var. Bu bize ne sağlıyor? Şimdi 1 mikrometre ve üzerindekiler
vücutta bir kanaldan emilmek zorunda. Nedir o kanal? DMT1 dediğimiz bir kanal var. Adının çok bir önemi yok. Bütün artı 2 değerlikli mineraller buradan emiliyor. Nedir onlar? Kalsiyum, magnezyum, bakır, mangan, çinko, selenyum. Bakın aklınıza gelen bütün mineraller artı 2 değerlikli. Sen demiri artı 3 de alsan zaten bağırsakta artı 2'ye dönüp burada emilmek için sıra bekliyor. Demirin zaten bu kadar nazlı olmasının sebebi de buraya dayanıyor. Kalsiyum diyor ki önce ben geçeceğim. Hani demir aman süt ürünü tüketme diyoruz ya. O sütteki kalsiyum diyor ki önce ben geçeceğim. Magnezyum diyor hayır önce ben geçeceğim. Selenyum hayır önce ben geçeceğim. Burada bir kuyruk var. Bir yarış var. Dolayısıyla bunun bir problemi de şurada sıra beklerken ne demiştik? Demir normalde serbest halde vücutta yok. Ya apo transferine taşınıyor ya ferritin olarak depolanıyor. Burada işte serbest halde geçmek için sıra bekleyen demir de ne yapıyor? Epitel dokuya zarar veriyor. Oksidan etki gösteriyor. İşte kabızlık olmasının, karın ağrısı olmasının sebebi de buraya dayanıyor. İşte bu gördüğünüz bakın DMT1 kanalı böyle tek tek keyfi olacak da magnezyumu geçirecek, sonra kalsiyumu geçirecek veya büyük moleküllü demirleri geçirecek. Ancak işte o 0,3 mikrometre ise ne yapıyor vücut? Şu şekilde direkt endositoz yaparak enterositler toplu bir şekilde demiri hücre içerisine alabiliyor. İşte bu da tedaviyi ciddi anlamda fark yaratıyor. Biz tabii birçok siz de paylaşıyorsunuz sonuçları. Bir ayda ferritin 5'ten 50'ye çıkanlar, 4'ten 40'a çıkanlar, bir ayda olmasa da 2 ayda evelallah 10 hastanın 9'unda artık neredeyse IV demir kadar etkili oral preparatlarla biz bunu sağlayabiliyoruz. Ancak bazen işte 10 hastanın birinde siz ne yaparsanız yapın demiri yükseltemiyorsunuz. Yani sen dünyanın en iyi demirini de versen yükselmiyor abi. Neden yükselmiyor? Biraz önce saydığım sebeplerle yükselmiyor. Bağırsağı problem çünkü antibiyotik kullanmış, antidepresan kullanmış. Burada işte elimizi güçlendiren bir silah daha var. Ondan da bir 10 dakika bahsetmek istiyorum. O da nedir? Laktoferrin. Mucize protein. Ne yapıyor? Laktoferin nedir? Laktoferin normalde anne sütünde bol miktarda var. Özellikle kolostrumda ilk yeni doğan annede. Ancak yetişkin dönemde de aslında bizim bütün bakın gözyaşımızda da var laktoferin. Neden? Gözümüzden gelecek bir bakteriyi engellemek için bizim humoral immünitemizin bir parçası. Mide sıvımızda da var. Akciğerlerimizdeki bronşiyal mukusta da var. Tükrüğümüzde de var. Semende de var. Yani aslında vücudumuzun birçok yerinde laktoferin yetişkin dönemde de var. Ancak yapılan çalışmalarda işte bu laktoferinin bir sürü mucizevi etkisini göstermişler. Bakın bir etkisi normalde bebek anneden doğduğunda bağırsak hücreleri immatür olarak doğuyor. Olgunlaşmamış olarak doğuyor. Bebek anne sütünü aldıkça anne sütündeki laktoferinin bebeğin bağırsak hücrelerini, epitel hücrelerini geliştirdiği ve olgunlaşmasını sağladığı gösterilmiş. Aynı mekanizmayla biz yetişkinde de laktoferin verdiğimizde çok iyi bir bağırsak onarıcı. Geçirgen bağırsakta bir numara mesela. Sonrasında bakmışlar ki aklınıza gelen her türlü durumda laktoferinle ilgili çalışma var. İşte kadın gebelikte kullandığında bebeğe faydalı, anneye faydalı. İşte bağışıklığı güçlendirmede çok etkili. Yaşlanmada, nörodejenerasyonda, kanser üzerinde çalışmalar var. Aklınıza gelebilecek her türlü durumda laktoferinle ilgili çalışmalar var. Hatta dünyada 17 yıldır laktoferin kongresi yapılıyor. Bakın Meksiko'da bu 2025'in sonunda yapıldı 17.'si. Ne yapıyor burada insanlar? Kadın doğumcu geliyor. Biz diyor işte gebelikte laktoferin verdik şu fayda oldu diyor. Yeni doğancı geliyor. Biz diyor küvezdeki çocuklara laktoferin verdik diyor. Küvezden daha hızlı çıktılar diyor. Enfeksiyoncu geliyor. Biz diyor laktoferin verdik. Helikobakter pylori'yi daha hızlı tedavi ettik diyor. Herkes gelip burada tecrübelerini anlatıyor. Tabii her geçen yıl biz laktoferinle ilgili daha çok şey biliyoruz. Ancak özetleyecek olursak demir emilimi bunun en bilindik etkisi, buzdağının görünen kısmı ama onun altında görünmeyen onlarca faydası var. Laktoferin üzerinde 1 saat konuşabiliriz.
Pınar Hocam'la bir webinar yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz webinarlarda. İşte burada demir emilimi, özellikle akne çok popüler olmasının kaynaklarından, sebeplerinden bir tanesi. Siz kadınlara ölümsüzlük iksiri deyin, bir anlam ifade etmiyor ama akneyi düzeltiyor deyin. Her şeyden değerli. Dolayısıyla o anlamda oldukça popüler. Daha birçok alanda biz laktoferinden fayda görebiliyoruz. Ne yapıyor laktoferin? Şöyle hemen hızlıca özetleyecek olursak, laktoferin bir protein, anne sütünde olan bir protein ama biz onu sığır laktoferin sığırdan elde ediyoruz takviye yaparken. Bu şekilde tabii mikroenkapsüle olması önemli çünkü protein midede enzimler sindirebilir. Sindirmemesi için mikroenkapsüle olması lazım. Vücuttaki bütün serbest demiri topluyor. Aynı zamanda bağırsağı onarıyor. Bakın bu şekilde düzeltiyor. Sonrasında gidip içerisine hapsettiği demiri reseptörlere kadar ulaştırıyor. Yani bir Truva atı gibi demiri taşıyor. Yapılan çalışmalarda sadece laktoferinin kullandığınızda bile, yani ekstra demir kullanmasanız bile demir sülfatla karşılaştırmışlar bakın. Ferritin bakın demir sülfat kullandığımızda sadece 9'dan 10'a çıkmışken sadece laktoferine 9'dan 41'e yükselmiş. Yani tek başına demiri yükseltebiliyor ve bunu yan etki yapmadan sağlıyor. Bakın normalde işte bir ratlar üzerinde yapılan bir çalışma. Demirin, dedik ya vücut serbest demiri sevmiyor. Demirin yarattığı tahribatı görebiliyoruz. Sözde ne dedik? Organik demir sitrat. Sözde iyi emilir değil mi? Organik demir. Eski bilgilerimizle düşünürsek. Bak nasıl zarar vermiş. Demir sülfat zaten ilaçlar, devletin ödediği ilaçlarda bulunuyor genelde. O darma duman etmiş. Şurada histolojik incelemede villusları da görüyorsunuz. Bağırsağın o kıvrımları. Ama laktoferin bakın sıfır yan etkiyle canlı, kanlı, hala bağırsak olması gerektiği gibi ve villuslara hiçbir zarar vermeden demiri yükseltebilmiş. Bırakın zararı, zaten sizin geçirgen bağırsağınız varsa, yani geçmişten gelen antibiyotik vesaire kullanımı varsa onu da onarıyor laktoferin. Yani çok iyi bir bağırsak onarıcı, çok iyi bir bağışıklık güçlendirici laktoferin. Bakın eczanenize geldi, ya dedi 3 gün sonra düğünüm var, grip oldum. Beni hızlıca toparlayın eczacım. Laktoferini verin, günde 6 kapsül, 10 kapsüle kadar kullandırabilirsiniz. Üst dozu müsait. Gram gram kullandırabilirsiniz. Akşama onun nasıl toparladığına herkes şaşırır. O kadar güçlü bir bağışıklık güçlendirici. Bunun da bir sebebi var aslında. Hem bunun sebebi hem de bu sivilceyi de anlatayım. Şimdi akne üzerinde de dedik ya çok etkili. 12 hafta laktoferin kullandığımızda vücutta akne vulgaris'i anlamlı bir şekilde azalttığı gösterilmiş. Şimdi hem bağışıklıktaki hem bu etkisi neye dayanıyor? Şimdi bizim vücudumuzda da aslında bir mekanizma var. Hasta olduğunuzda kan verirseniz ferritin ne olur? Yüksek çıkar. Neden? Akut faz reaktanı. Vücut der ki Mustafa'nın vücudunda bir virüs var, bir bakteri var. Ben şu demiri bir dokulara çekeyim. Bu bakteri, virüs bu demiri kullanmasın besin olarak ki enfeksiyon daha fazla yayılmasın. Aslında vücudumuzda da doğuştan gelen böyle bir mekanizma var. Laktoferinin hem bağışıklıktaki etkisi hem bu etkisi de buraya dayanıyor. Şimdi ciltte sivilce yapan bakteriler, Propionum acnes dediğimiz bakteriler vücuttaki serbest demiri besin olarak kullanıyorlar. Laktoferin o demiri içerisine hapsettiği için bakteriler besinsiz kalıyor ve aknede düzelme elde ediyoruz. Aynı şekilde bağışıklıkta da vücuttaki serbest demiri topladığı, içine hapsettiği için daha hızlı toparlamanıza fayda sağlıyor. Tabii bir de immünoglobulin A gibi hümoral immünite üzerinden de etkileri bulunuyor. İşte laktoferin aslında bizim yaratılıştaki mekanizmalarla benzer bir etkiyle bunu sağlıyor. Aslında ne kadar dedik ya vücut serbest demiri sevmez. Emilimi zor demir kullandığınızda da sivilce artıyorsa bunun da sebebi bu. Diğer sıra bekleyen demirlerde de sivilce artışının sebebi de buraya dayanıyor. Tabii laktoferin bir mikroenkapsülü olması lazım. Neden? Bir protein bu mikroenkapsülü olmazsa zaten mide asidi bunu nötralize eder. 2, enterik kapsülü olması lazım ki bağırsakta açılsın. 3, tabii bu cilt ve bağışıklık faydalarını desteklemek için çinko ile birlikte olursa alüvyül ala olur. Bir de yine geçen Antalya Eczacı Odası'nda sunumdaydım. Bir eczacım dedi ki ya dedi laktoferin veriyorum, insanlara da mide bulantısı falan olabiliyor. Bu neden oluyor?
Laktoferin bir süt proteini. Evet, laktoz değil, o ayrı bir protein. Ama moleküler benzerlikten kaynaklı laktoz intoleransı olanlarda dispepsi görebiliyoruz. O nedenle laktaz enzimi içeren bir laktoferin kullandığınızda bu gibi yan etkilerden de biz etkilenmemiş oluyoruz. Şimdi son olarak da şunu değineyim. Peki ne zaman kullanalım? Şimdi normalde dedim ya, 10 hastanın 8'inde siz 9'unda siz zaten nano moleküler boyuta sahip demir verdiğinizde evelallah 1-2 ayda zaten yükseliyor. Yükselmiyorsa o zaman lakto oyuna dahil edebilirsiniz bir. En baştan laktoferinle kombine edebilirsiniz. Ne olur? Bir ayda ferritin yükselecekse 15 günde yükselir. 2 ayda yükselecekse bir ayda yükselir. Süreyi kısaltmış olursunuz. Yani imkanı olan en baştan kombine bir şekilde kullanabilir. Laktoferinin zaten tek başına bile demiri yükseltme etkisi var. Yani yanında demire de ihtiyacı yok esasen. Ama birlikte kullanılırsa aleyhül ala olur. Ama diğer faydalar için de işte sivilce için, bağışıklık için, gebelik için, aklınıza gelen diğer bütün faydalar için de işte günde 200 miligram bir kapsül normal rutine dahil edilebilir. Yine sabah aç karnına veya gece yatmadan önce demirle birlikte kullanabilirsiniz diyorum ve hepinize ilginiz, alakanız için teşekkür ediyorum efendim. Mustafa Hocam yine altın gibi bilgiler verdiniz. Daha doğrusu demir gibi diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.